Hayatımın bir kısmında babaannem tarafından ve çok büyük bir kısmındaysa sadece annem tarafından büyütüldüm. Babam zaten sabahları erken çıkan, akşamları geç gelen birisiydi. Çok fazla saat çalışır ve ben de genelde annemi evde görürdüm. Yani bir nevi rol modelim annemdi. Yani benim hayatımda maskülen bir rol model yoktu. Olsa da etkisi çok azdı. Günümüzdeki çoğu erkeğin yaşadığı şey de bu. Ya babalarıyla anneleri ayrı, babalarıyla pek zaman geçirmiyorlar. Babaları evde olsa da düzgün bir rol model maalesef olmuyor. Ya aşırı duygusallar, ya aşırı saldırganlar. Hepsinde bir sıkıntı var. Çocuklar genelde annesini ve babasını taklit ederler. Bu büyüdükçe daha da fazla belirginleşir. Özellikle ergenlikten sonra bir bakmışsın erkek babasına benzemiş, kadınsa annesine benzemiş. Genelde bu işler böyle yürür. Tabii ki farklı ortamlarda yetiştikleri için bariz farklılıklar görülecektir ama temelinde benzerler. Erkeklerde de özellikle baba varsa babaya daha çok benzerler ama hayatlarında baba yoksa birçok konuda annelerine de benzeyecektir. Ve bu babaların eksikliği ya da babaların yeterince maskülen olmamasının eksikliği zamanında şu anda günümüzde bu TikTok'ta dans eden ya da abidik gubidik giyinen erkekleri ortaya çıkartıyor. Az önce sana saydığım şey, yani bu TikTok'ta dans etmeler ya da gidip de abidik gubidik giyinmeler, yani kadınsı giyinmeler daha çok kültürel maskülenlik. Bir kültürün sana aşıladığı. Günümüzde ne görüyorsun? Bir sürü erkek var. Belli şeyleri yapıyorlar, belli arabaları sürüyorlar, belli işlerde çalışıyorlar. Belli işler daha maskülen gözüküyor. Bu kültürel maskülenlik. Ama bunun yanında aynı zamanda ruhsal maskülenlik de var. Ruhsal maskülenlik dediğimiz şey senin durağan olmandır. Maskülenlik durağanlıktır. Feminenlik, yani kadınsılık bunun etrafında dolaşır. Şöyle düşün, sevgilin geldi senin yüz suratına bağırmaya başladı. Eğer sen duygularınla hareket etmeye başlarsan artık maskülenliğinden çıkıp daha çok bu değişken, bu etrafında dönen havaya bürünmüş oluyorsun. Yani aslında doğa, etraftaki insanlar, her şey feminen. Ama senin davranışların, senin duruşların olması gereken en azından maskülen. Yani senin her zaman sarsılmaz olman gerekiyor. Hatta stoacılık buna çok güzel bir örnek. Duygularını hissetmek ama bunlar konusunda davranmamak. Sana bir örnek vereyim, çok daha iyi anlayacaksın. Bir tane kadın düşün. Kafede oturmuş, laptopunda çalışıyor. Odaklanmış, kulaklıkları takılı. Hiçbir hareket yok, hiçbir şey yok. Sadece tık 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 yazı yazıyor. Tek yaptığı şey bu. Bu kadına bakıp da of işte ne kadar feminen bir kadın, ne kadar inanılmaz ya, şu anda bu kadına inanılmaz çekiliyorum demezsin. Ama aynısını bir erkek yapsa bu kadınlara gerçekten de çekici gelir. Çünkü o erkek orada kültür tarafından maskülen olarak benimsenmiş bir şey yapıyor. Çalışıyor. Ortada değişen bir duygu durumu yok. Adam orada dümdüz duruyor maskülen bir şekilde ve çalışmasını gerçekleştiriyor. Çalışmak bu yüzden çoğu zaman maskülen bir şey olarak gözükür. Feminen bir şey olarak değil. Hatta kadınlarda renkli giyim daha da böyle feminen bir şey olarak gözüken bir şey. Ama bunun tam tersi koyu tonlarda tek renk giyim daha maskülen gözüküyor. Çünkü orada daha az enerji var. Daha az kendini ifade etme biçimi var. Durağanlık. Tabii ki de bu gidip de full siyah giyin, hiçbir şekilde renk giyme ya da çalışan kadın maskülendir ya da renkli giyinmeyen kadın maskülendir demek değil. Ama bunlar dışarıdan böyle gözükmesine sebep olacak şeyler. Kültürel maskülenlik değişebilecek bir şey. Zamanla, kültürden kültüre. Sonuçta sen şu anda araba alıyorsun, ev alıyorsun. Bunlar maskülen bir şey olarak gözükebilir. Ama başka bir kabileye gitsen, Afrika'ya gitsen, orada araba yok. Ev yapabilirsin evet ama orada ev yapıyorsun, ev almıyorsun. Belki orada ev yapmak maskülen bir şey olarak gösteriliyordur. Çünkü kas gücü gerektiriyor. Buradaki fark şu. Sen gidip de işte abi bizim kültürümüzde araba almak maskülen ama aslında maskülenlik farklı şeylerle gözükebilir falan diye insanlara bilgi satmaya çalışırsan yanılırsın. Çünkü aslında bunların hepsi en temelinde erkeğin sağlayıcılık rolünü üstlenmesinden geliyor. Yani senin belli bir kas gücün var. Eskiden insanların 100 yıllık, 100 bin yıllık, 200 bin yıllık evriminde bu var. Gidip bir hayvan avlanacağı zaman erkek avlar. Çoğu zaman. Özellikle büyük hayvanları. Gidip bir geyiği, kadının avlamasını çoğu şartta bekleyemezsin. Çünkü aranızda agresyon farkı var. Sen daha agresifsin. Testosteron hormonundan dolayı. Sen daha güçlüsün. Sen daha kaslısın. Testosteron hormonundan dolayı. Bu yüzden erkekler çoğu zaman insan tarihinin belki de %99.9'unda sağlayıcı rolünü üstlendiler. Çünkü kas gücü gerekiyordu. Artık günümüzde ise bu daha çok parayla alınan şeyler olarak gözüküyor. Evet, günümüzde birçok şey değişmiş olabilir. Artık gidip de hayvan avlamıyoruz. En azından çoğumuz. Ama artık para kazanmak da maskülen bir şey olarak gözüküyor. Çünkü bu da aslında bir sağlayıcılık görevi. Karşındaki kişiye şey diyebiliyorsun. Ben senin için bir şeyler sağlıyorum. Bak, senin bu kahveyi ödemene gerek yok. Ben sana bakabilirim. Hayvanı senin için avlıyorum. Senin hayvanı avlamana gerek yok. Çünkü zaten ben bunu senin için yapabilirim. Senin bu tarz şeyleri dert etmene gerek yok. Devir her ne kadar değişmiş olsa da artık para kazanmaya evrilmiş, artık kadınlar da erkekler gibi para kazanabiliyor olsa da maalesef içgüdülerimiz hala eskide. Yani insanların aslında son 100 yıldır, son 200 yıldır yaşadığı bu değişim bir anda kendi evrimlerini hızlandırmıyor. Senin beynin hala eski zamanlarda olduğunu düşünüyor ve bu yüzden kadınlar sağlayıcılık rolünü iyi üstlenen erkeklere daha çok çekiliyorlar. Erkeklerse oturup da full para basan kadınlara değil de daha çok feminen, daha çok duygularını ifade edebilen, daha cilveli kadınlara çekiliyor. Günümüzde bazı insanların maskülenliği toksikliğe yorması da var. Hatta toksik maskülenlik diye bir şey de var. Ama aslında olmaması lazım. Çünkü insanlar maskülen olabilir.
Ve toksik de olabilir. Ama gidip de bunların ikisini birleştirip toksik maskülen demek aptalca. Çünkü feminenlik var, yani kadınsılık. Aynı zamanda toksiklik de var ama toksik feminenlik diye bir şey yok. Çünkü kadınsılık ya da erkeksilik toksik olamaz. Şöyle özetleyeyim. Bir erkek gidip başka bir erkeğe vuruyorsa, onu öldürmeye çalışıyorsa vesaire ve belki de bu erkek kendi hayatında çok maskülendir ki daha önce dediğim gibi maskülenlik durağanlıktır. Yani ben sinirlendim, kırdım ettim. Bunlar feminen şeyler. Sadece bir erkeğin toksikliğini gösterme biçimidir. Yani aslında vurar, kırar, ederim demek maskülenlikle alakalı şeyler değil ya da bunları gerçekleştirdiğin zaman. Bu yüzden maskülenlik toksiklik olamaz. Bu iki terimin yan yana kullanılması maalesef günümüzde erkekleri maskülen olmaktan daha da itiyor. Erkeklerin kendi erkekliğini benimsemesinden alıkoyuyor. Ama olması gereken şey bu değil. Maskülen olmaktan her erkek gurur duymalı. Ve sana şunu söyleyeyim. Gerçekten günümüzdeki her erkek daha maskülen olsaydı, duyguları üzerinde daha çok kontrol sahibi olsaydı, gerçekten gidip de ailesini geçindirmeye çalışsaydı, böyle bir sorumluluk üstlenseydi, emin ol, suçların %99.9'u işlenmezdi bile. Günümüzdeki çoğu suç maskülen olmayan erkekler tarafından işleniyor. Çünkü maskülenlik demek durağanlık demek, dediğim gibi. Kendini kontrol edebilmekten geliyor. Hatta şu anda ilk maddeyi duygularını belli etme olarak yazmamın sebebi şu. Duygu demek sadece sinirlenmek, ağlamak, odur budur değil. Ama duygu dediğin zaman özellikle erkekler için duyguları kullandığında herkesin aklına negatif şeyler geliyor. Hiçbir zaman mutlu olmak, arkadaşlarına eğlenmek, onlara minnettarlığını sunmak gelmiyor. Ama benim bu kanalda insanlara anlatmaya çalıştığım şey minnettarlığını göster. Erkek de olsan, kadın da olsan. Bununla ilgili bir sürü videom var. Git meditasyon yap. Anda olmayı öğren. İnsanlara minnettarlığını söyle. Ailene ne kadar minnettar olduğunu söyle. Onları ne kadar sevdiğini. Ben hiçbir zaman durup da abi erkekler işte kimseye sevgisini belli etmesin, sürekli sinirli olsun demedim. Ama bu madde çok önemli. Çünkü senin sinirli olsan da, üzgün olsan da bunları kontrol edebiliyor olman lazım. Maskülen olarak. Madem maskülenlik durağanlık, o zaman senin etrafında ya da içinde dönüp duran enerjiyi kontrol edebilmen gerekir. Yani dışarıda bazı durumlar değişir. Annen sana bağırır, baban seni aşağılar, sevgilin senden ayrılır, derslerinden düşük alırsın. Ama bunlar seni yine de etkileyememeli. Senin hala dümdüz durman gerekir. Maskülenlik çünkü budur. Durağanlık. Sadece para kazanayım, odur budur. Kültürel şeyler değil. En fazla, en çok, en önemli ve değişmeyecek olan şey maskülenliğin durağan olması. Üzgün hissedebilirsin. Motivasyonun yok gibi hissedebilirsin. Kızgın hissedebilirsin. Ama bunları dışarı vurmadığın sürece, duygularını kontrol ettiğin sürece hala maskülensin. Duygularını hissetmek yanlış bir şey değil. Üzüldüğün zaman hayır üzülmemeliyim. Bu maskülen değil, bu aptallık. Duygularının her zaman farkında olman gerek. Ancak bunları dışa vurmayı seçebilmelisin. Belki de karşındaki kişi seni çok sinirlendirmiştir. O an sinirine uygun davranmak, senin için belki maskülenliği yok edecek bir davranış olmayabilir. Çünkü gerçekten de o an sinirini ona göstermenin doğru bir davranış olduğuna karar vermiş olabilirsin. Ya da diyelim ki bir insan seni sinirlendirdi. Bir arkadaşın. Sen ona gidip sinirli olduğunu belli edersen belki de diyorsun ki okey beni anlar. Bu durumlarda, bu tarz durumlarda özellikle sinirini belli etmek yanlış bir şey değil. Ya da diyelim ki annen ya da baban vefat etti. Onların cenazesinde ağlamak seni daha az maskülen yapmaz. Belki de onların ölümünü gözyaşlarına gururlandırmış olursun. Birçok insan bu tarz davranışlara çok da anlam yüklemiyor. Her üzüldüğünde ağlıyor, yalnız kaldığında ağlıyor, sevgilisiyle ayrılıyor, ağlıyor, düşük alıyor, ağlıyor. Bunları yapabilirsin. Ama günün sonunda kendi eylemlerine daha çok anlam yüklemek, insanların da senin eylemlerine daha çok anlam yüklemesini sağlar. Şöyle düşün. Diyelim ki sen her şeye gülüyorsun ya da her şeye ağlıyorsun. Yarın öbür gün ağladığın zaman insanlar gelip de ya işte Furkan demek ki buna çok üzülmüş demez. Çünkü her şeye ağlıyorsun. Ya da birisi espri yaptığı zaman hatta insanlar iyi esprilerini senin üzerinde harcamak bile istemez. Çünkü her şeye gülüyorsun. Yarın öbür gün annen ya da baban vefat ettiği zaman ağlamak belki de onları şereflendirmek için olabilir. Ben evet hiç ağlamayan birisiyim. Kendimi ağlamayan birisi olarak düşünüyorum. Ama annemin ya da babamın cenazesinde ağlayabilirim. Ve hiç gözyaşı dökmeyen birisi olarak bu onlar için, daha doğrusu onların benim için ne kadar çok anlam ifade ettiğini gösterme şeklim olur. Bu sadece bir örnekti. Yani sadece annenin ya da babanın cenazesinde ağlayabilirsin. Geri kalan hepsi feminen demiyorum. Sadece maskülenliği biraz daha anlayabilmen için bunlar örnek. Duygularını belli etmen gereken zamanlar olabilir. Ama bunları yine de seçici olarak yapman lazım. Belki de karşındaki insana gerçekten ne kadar üzüldüğünü belli etmen o sırada gerekiyordur. Seni anlaması için. O zaman belli et. Bu seni daha az maskülen, daha fazla feminen yapmaz. Ama sana şunu da söyleyeyim. Her insan belli bir miktar maskülen ve belli bir miktar feminendir. Yani hiçbir erkek %100 maskülen olamaz. Çünkü o zaman karşında robot gibi bir şey olurdu. Ya da hiçbir kadın %100 feminen olamaz. O zaman karşında duygu yumağı birisini görürdün. Ama durumlar böyle değil. Her insanda belli bir miktar maskülenlik ve feminenlik vardır. Ve bir erkek için en önemli olan şey ise içinde bu feminenliğin olduğunu kabul etmektir. Çünkü bu dışarıda ben ağlamam, ben etmem, onu bunu keserim diyen erkekler kendi feminenliğini kabul etmeyen erkeklerdir. Çünkü şöyle düşün, bir erkek kendisinin üzülebileceğini, sinirlenebileceğini kabul ediyorsa bu onun feminen tarafını da kabul ettiğini gösterir. Ama işte ben ağlamam etmem diyenler feminen tarafını reddeden erkeklerdir ve bu insanın kendi doğasını reddetmesi demek.
Günün sonunda bu yüzden zaten bu suçlar işleniyor. Günün sonunda bu yüzden zaten insanlar zarar görüyor. Ama bir erkek için belki de en önemli maddelerden bir tanesi buydu. Çünkü hiçbir yerde sürekli eğlenerek, sürekli gülerek ya da sürekli ağlayarak dolaşan bir erkek görsen, hangi duygu olursa olsun, istediğin duyguyu seç ve bunu sürekli gösteren bir erkek olduğunu düşün. Hiçbir zaman oturup da ulan ne kadar maskülen, ne kadar çekici bir erkek demezsin. Ama nerede çok böyle gülen, çok eğlenen bir kadın görsen, muhtemelen feminen olduğunu düşüneceksin. Ailen için, sevdiklerin için zaten bazı şeyleri sağlaman gerektiğini konuştuk. Yani eğer eski zamanlarda olsaydık mağarandan çıkıp 3-5 tane hayvan avlaman gerekiyordu. Ya da şu anda günümüzde ise gidip para kazanman gerekiyor. Ve para kazanan erkekler, kazandığı paranın oranına göre artıyor bu tabii, her zaman daha çekici gözüküyor. Çünkü kadın diyor ki okey, bu adam benim ve çocuklarımın geçimini sağlayabilir. Bana ileride bakabilir. Bu bir güç sahibi olmaktır. Ama şu anda eski zamanlarda değiliz. Ve günümüzde de tek güç sahibi olma yöntemi para kazanmak değil. Bunu aynı zamanda bir network sahibi olarak, yani iyi insanlar, güçlü insanlar tanıyarak yapabilirsin. Ya da fiziksel olarak güçlü olarak yapabilirsin. Ya da en önemlisi hırslı olarak. İyi bir fizik sahibi olmak güzel. Yüzeysel olarak güçlü gözüküyorsun çünkü gerçekten de güçlüsün. Fiziksel olarak gücün var. O kadını alıp kaldırabilirsin, çocukları alıp fırlatabilirsin, arabaları alıp belki kaldırabilirsin. Bilmiyorum ne kadar güçlüsün. Ama kas gücü günümüzde çok önemli. Eskiden de önemliydi, şu anda da önemli. Network dediğin zaman bu da aynı zamanda bir güçtür. Çünkü kadınlar sadece işte eve et getirebiliyor mu buna bakmaz. Kaynaklara erişim gücüne bakar. Yani bir erkek kaynaklara erişebiliyor mu? Senin kaynaklara nasıl eriştiğin kimsenin umurunda değil. O yüzden çoğu kadın bir erkeğin para kazanmasına bakar. Ne iş yaptığına değil. Git de ki ördek satıyorum. Ama milyonlar kazanıyorum. Hiçbir kadın gidip de ördek satıyormuş olmaz demez. Çünkü günün sonunda kazanıyorsun bir şeyler. Yani eğer senin network'ün güçlüyse, etrafında gerçekten çok güçlü insanlar varsa ve bu insanlar günün sonunda senin bazı kaynaklara, yemeğe, ona, buna, her şeye erişimini sağlıyorsa güzel. Bu maskülen bir özellik. Çünkü evine bir şeyler getirebiliyorsun. Evine ekmek alabiliyorsun. Evet, para kazanmak odur budur çok önemli ama eğer bunlar en önemli şeyler olsaydı hem duygularını kontrol edebilen hem de çok parası olan erkekler her zaman en maskülen olarak gözükürdü ama maalesef durum böyle değil. Bir tane zengin çocuğu hayal et, züppenin teki. Tamam, milyon dolarları var, aşırı zengin. Bir de duygularını kontrol edebiliyor olsun. Ama hala maskülen olarak gözükmemesini sağlayacak bir özellik var. O da tembellik. Sürekli zevk peşinde koşması. Bir erkeği maskülen olarak gösterecek şeylerden bir tanesi, yani güç sahibi olduğunu gösterecek şeylerden bir tanesi de bu yüzden hırs. Yani bir şeyi ne kadar çok elde etmek istiyor. Bunun için ne kadar fazla şeyi feda etmeye hazır ve feda edebilir. Bildiğin bu erkeklerin içerisindeki testosteron hormonunun verdiği agresiflik. Bunu ne kadar fazla işine yönlendiriyor. Laptopta çalışan erkek örneğini verdim ya. Şimdi onu bir de bu hırs olayına bağlayalım. Az önce şu laptopta çalışan erkek örneğini verdik ya. Diyelim bu erkek günde 3 saat çalışsın. Ve bu erkek türünü de 2'ye bölelim. 3 saat çalışanın bir tanesi biraz lay lay lom çalışsın. Çalışsın ama çok da çalışmasın. Bir mola versin, biraz telefonda takılsın, onlar bunlar. Diğer erkek ise 3 saat aralıksız telefona bir kere bile bakmadan çalışıyor olsun. Bunlardan hangisinin daha çok maskülen gözükeceğini söylememe gerek bile yok. 3 saat aralıksız çalışan çok daha maskülen gözükecek. Çünkü gerçekten de bir şeyler inşa etmeye çalışıyor. Çünkü gerçekten de hırslı. Buradaki biraz daha günlük eğlencelere takılmış, biraz daha o kadar vizyonu olmayan, kendisini geliştirmeye o kadar adamamış bir erkek. Ve aslında bu bir miktarda duygularla bağlantılı. Yani o anda eğlenmek istiyor. O an sıkıldı. Sıkılmak da bir duygu. Ve sıkıldığı için gidip başka işlerle uğraşıyor. Ama buradaki öyle değil. Buradaki hırslı. Ve hırsını gerçekten yapıcı bir şeye yönlendiriyor. Bu yüzden 3 saat aralıksız çalışan, full fokus. Buradaki 3 saat lalom çalışan erkeğe göre belki de 100 kat, belki de 150 kat daha da maskülen gözükür. Geçen yıl hazırlığın başındayken 4 kişilik arkadaş grubumuz vardı. Hala var. Ama o zamanlar çok daha fazla zaman geçiriyorduk ve bu grup 2 erkek 2 kızdan oluşuyor. Tam da bu insanlarla tanışmadan önceki yaz, yani 12'den üniversiteye geçerkenki yaz ayım, 3 ayım benim makine gibi geçti. Yani tüm gün otururdum, hiçbir şey söylemeden çalışırdım, kitabımı okurdum, araştırmalarımı yapardım, gider uyurdum. Düzenli olarak beslenir, düzenli olarak sporumu yapar, hiçbir şekilde bahane üretmezdim. Çoğu insandan uzaktım, tek başıma zaman geçiriyordum, yalnızdım. Ama üniversiteye geldim, artık bu 4 kişilik arkadaş grubumuz vardı ve neredeyse her gün beraberdik. Zaten dördümüz de hazırlıktaydık. Dördümüz de bilgisayar mühendislik ve hazırlık okuyorduk. Daha iyi ne olabilir? 2 kız 2 erkeğiz. Tamam, güzel. Ve tüm günde beraber zaman geçiriyoruz. Birkaç ay sonra şunu fark ettim. Artık bir işi yapmadığım zaman oturup şunu demeye başladım. İşte of ya, spora bugün gidemedim. Gitmedim değil. Zamanım vardı. Ama gidemedim. Bahane uyduruyordum. Aslında içten içe ya aslında giderdim de hani sanki zamanım yoktu gibi bir ifade uyandırıyordu içimde. Gidemedim. Ve ben bunu fark ettiğim anda, ki kendimi köpek gibi analiz eden birisiyim. O yüzden fark etmem çok da uzun sürmedi. Birkaç kez kullandıktan sonra dedim ki bir dakika, bu ben değilim. Ben bu yaz makine gibiydim. Buraya geldim, birkaç ay geçirdim ve şu anda rahatlamış durumdayım. Direkt yaptığım şey şuydu. 4 kişilik arkadaş grubuyuz ya. Oradaki 2 kız arkadaşımla bir tık daha az zaman geçirmeye başladım. Ya da onlarla zaman geçirirken onların kullandığı kelimelere, kendi kullandığım kelimelere daha çok dikkat etmeye başladım. Çünkü feminen enerji, yani duygularını belli etme, o kadınsılık
bana da bulaşmıştı. Normalde benim hayatımda öyle kız arkadaşım pek de olmaz ya da bulunan kız arkadaşlarım genelde maskülen kızlardı. Otururduk birbirimize espri falan yapardık. Gidip de orada dedikodu yapmazdık, ilişki hayatından konuşmazdık. Bildiğin karşımdaki kişi erkekmiş gibi iletişim kurardım. Ama bu olmadığı zaman, karşıma gerçekten feminen kadınlar geldiği zaman şunu fark ettim. Onların feminenliği bana da bulaşıyordu. Benim erkeksiliğimi, benim maskülenliğimi azaltmıştı. Artık o sarsılmaz Furkan yoktu. Gerçekten de sarsılmıştım. Artık biraz parçalanmıştı. Bahane üretmeye başlamıştım. Onlarla geçirdiğim zamanı azaltıp daha çok erkeklerle zaman geçirmeye başlayınca eski halime geri döndüm. Bu yüzden bir erkeğin hayatında ne kadar fazla kadın, ne kadar fazla, illa kadın olmasına gerek yok. Feminen enerji varsa, sürekli değişen şeyler. Feminen erkekler olduğunda da böyle. Eğer erkek arkadaşların varsa ve sürekli söylenip duruyorlarsa, sürekli abi işte bunu yapamadım ya, şunu yapamadım, hadi gelin şuraya gidelim, hadi gelin bunları yapalım, hadi bunları, hadi bunları, hadi şunları. Etrafında sürekli değişen şeyler olduğu zaman sen de değişmeye başlayacaksın. Özellikle bunlara ayak uydurduğun zaman. Bu yüzden sana ne kadar zor gelse de, ne kadar söylenecek olsan da, ne kadar zorlanacak olsan da bu feminen enerjiyi kontrol etmek senin erkek olarak görevin. Ve bir kadın da, şunu bak çok net bir şekilde söyleyeyim. Full erkeklerden oluşan bir kadın ileride büyüdüğü zaman daha maskülen bir kadın olur. Ama full kadınların etrafında büyümüş bir kadın büyüdüğü zaman daha feminen olur. Erkekler için de bu geçerli. Dedim ya en başta. Annemle beraber büyüdüm. O yüzden daha feminen özelliklerim vardı. Ve birçok erkekte de şu anda böyle. Ya da düzgün bir maskülen rol modelim yoktu. Çoğu erkeğinde yok. Etrafında o maskülen enerjiyi göremiyorsun. Doğru maskülen enerjiyi seçemiyorsun. Bu yüzden senin maskülen enerjinde gün geçtikçe azalmaya başlıyor. Daha fazla artık kendi duygularını dışarı vurmaya başlıyorsun. Kontrol etmek yerine. Bak, inkar etmek demiyorum. Kontrol etmek. Üzgünsen üzgün olduğunu bileceksin. O gün spora gitmedin mi? Senin eşekliğin. Spora gitmedim. Benim salaklığım. Ama bir sonrakinde telafi edeceğim. Düzgün tutum bu olmalı. Oturup da arkadaşlarına oturdun. Sessizlik var. Konu açmak için bir anda abi of ya, 2 gündür de spora gidemedim. 1 haftadır da kitap okuyamıyorum. Okuyamıyorum mu? Okuyamıyorum mu? Yarım saatte mi? Kapat bu videoyu, git oku. Sonra gelip de şey yapma abi. Sorumluluklarımı yetiştiremedim ya. Furkan Gönenç videosu izliyordum. Tamam izliyorsun da umarım bir şeyler öğreniyorsundur. Tamam o zaman sıkıntı yok. Ama gidip de bu videoları bile, kendini geliştirici videoları bile bahane için kullanma. Çünkü bu günün sonunda yine seni feminen yapacaktır. Yani bir şekilde bahane üretiyorsan geçmiş olsun. O yüzden etrafındaki enerjinin ne enerjisi olduğuna dikkat et ve feminen enerji varsa da bunu hayatına düzenli bir şekilde al. Daha sonra bana çok teşekkür edersin. Bu video hoşuna gittiyse açıklamalar kısmındaki WhatsApp kanalına da katılmayı unutma. Orada her gün günlük mesajlar yazıyorum. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere.